Herkese merhaba Vahşi Batı'nın iyi insanları. Yepyeni bir güncelleme ile beraber yepyeni bölümlerle farklı içeriklerle yanınızda olmaya çalışacağım. Bilgiler vermeye çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi bu sürüm içerisinde kazıcıların yuvası dediği arkadaşlar 6. kademe bölgedeki haydut kampı ilk olarak oraya gideceğiz. Kesintisiz el işi dediği arkadaşlar tezgahlarımızı yükseltirken artık tezgahlarımızı kullanabileceğiz. Mesela diyelim ki alet tezgahını yükseltme 3. kademede alet tezgahımız 4. kademeye yükseltiyoruz. 3. kademe ve altı ürünleri artık işleyebileceğiz. Aynı zamanda da tezgahımız bir yandan yükselmeye devam edecek. Ekstra yeni başlayanlar ve alt kademe yani kuzeye gidememiş oyuncular için çok iyi bir haber. Hurda yani hurdadan demir elde edebileceksiniz. Şöyle yavaştan başlayalım. Açıklamalar geldikçe de ben de size bildiğim kadarıyla açıklamaya devam edeceğim. Orta bölgedeki kampımız Taş Karakol ilk seviye, daha doğrusu ikinci kademe. Dağ Karakolu kuzeyde 3. kademe. Ara Havza 4. kademe. Tarikatçı kamp 5. kademe. Kazıcıların yuvası da 6. kademe bir kamp olarak geçecek arkadaşlar. Bu kamp içerisinde henüz gitmedik. Yeni başlıyoruz. En önemli unsurlardan bir tanesi bize 6. kademe donanım verecek arkadaşlar. Bu 6. kademe donanımlarda bakalım nasıl olacak. Paskalya etkinliğimizde yapmış olduğumuz tavşanı bize hediye ediyor arkadaşlar. Artık tavşanımız evin içerisinde. Şöyle adı da Şerif Sunufvers. Umarım ilerleyen zamanlarda bunun adını değiştirebiliriz. Şöyle arkadaşlar çiftlikte, daha doğrusu direkt burada posta kutusunda tavşanımız. Onu alıp da çiftliğimizin içerisinde zaten dolaştırabileceğiz. İlerleyen süreçte onu yaparız. Şimdi ben zaten direkt hazırlandım. Yani kuzey bölgesinde, buzul bölgesindeki kazıcıların yuvasına gitmek için direkt buraya gidelim. Kazıcıların yuvasında ilk deneyimimizi elde edelim. Ne olur ne olmaz diye güç set, şerif seti aldım arkadaşlar. Yanıma ekstra silah direnci olan ördek burcusu yüzüğünü ve eski illüzyonistin yüzüğü, yine silah direnci 5 olan, zaten şerif setimizde de silah direnci olacak arkadaşlar. %40, %50'lik bir silah direnciyle. Buradaki birazcık övdüler çünkü zor olduğunu söylediler. Ben de birazcık donanımlı geldim. Yani çok konuştular. Zor dediler. Ben de dediğim gibi ne olur ne olmaz diye donanımlı geldim arkadaşlar. Şöyle yemeklerimizi yiyelim. Yavaştan başlayalım. Şöyle bir yandan da elimize siper olsun. Karışık devam edelim. Bu asansörle sanırım üst kata çıkacağız arkadaşlar. Çünkü bu bölge kapalı. Anladığım kadarıyla. Şöyle geldiğimiz noktaya da bakalım. Bu bölgede kapalı. Şu an için herhangi bir şekilde açık bir yer yok. Buradan sağa döndüğümüz zaman bu bölgede kapalı. İlerleyen süreçte zaten orada haydutlar var. Zaten buradan geldik. Şimdi zorunlu istikamet olarak bu bölgeden gideceğiz. Buradaki derin, bilmediğimiz çukurun yanından geçerek ilk asansörle beraber ya üst kata ya da alt kata, artık kazıcıların yuvası olduğuna göre muhtemelen alt katlara doğru ineceğiz. Pasaklı gel bakalım. Bu kapıları aktif etmeye çalışarak devam edeceğiz arkadaşlar. İlerleyen süreçte zaten sürekli haydutlar karşımıza geleceği için şöyle 6. kademe ürünleri toplayarak biraz içelim, içimiz ısınsın. Yani çok zor diye sürekli anlattılar bana. Ben de bayağı donanımlı geldim. Ama şu an için çok da zorlayıcı bir hali yok. Şöyle arkadaşlar, buradaki mağara çıkışları haydutların spam olduğu bölgeler. Yani bilirsiniz, eski yolda da vardı. Mağaralardan sürekli haydutlar geliyordu.
Burada da aynı şekilde dinamit kutularını buradaki mağaralara götüreceğiz. Ve girişleri kapatacağız. Haydutları girişteki mağaraları kapatacağız arkadaşlar. Daha sonrasında haydutlar zaten oradan gelmemeye başlayacaklar. Şöyle ilk dinamit kutumuzu alalım. En yakın bölgeye götürelim. Şöyle önüne bırakıyoruz mağaranın. Daha sonrasında aktif ediyoruz. Şöyle çok fazla oyalanmadan o patlarken, ki patladı, biz de diğer dinamitimizi bir sonraki bölgeye bırakalım. Bu arada pasaklı bir level daha atladı. Yani bunu biraz daha uzaktan, ya siz ilerleyen süreçte ilk geldiğinizde buraya yakındaki dinamiti buraya getirip direkt bırakırsanız daha az zaman kazanmış, daha az zaman kaybetmiş olursunuz. Çünkü ne kadar zaman kaybederseniz o kadar fazla haydut gelecek ve onlarla uğraşmak zorunda kalacaksınız. Şöyle oyun müziğini de kapatayım isterseniz arkadaşlar. Gerçi kalsın. Zaten minimal seviyede oyun müziğimiz. Bak geliyor adamlar. Ama bırakırsan şöyle son dinamitimizi de götürüp hızlı bir şekilde burayı bitirirsek daha az hasar almış bir şekilde bunlardan kurtulacağız. Şöyle bırakalım. Gelen arkadaşlarımızı karşılayalım. Bu bölge biraz zorlayıcı arkadaşlar. Yani söylendiği gibi. Çünkü çok yüksek hasar vermeye başlıyorlar. Onun için ruh puanınız ne kadar azsa daha çok savunma ve şöyle hemen aktif edelim. Daha çok savunma ve hız odaklı gelirseniz şöyle bütün mağaralarımızı kapattık. Buradaki bölüm açıldı. Buradaki ganimetlerimizi toplayalım. Şöyle ilk kontrol panelimizi de kapattık. Bu kısımdan gelmiştik arkadaşlar. Burası kapalıydı. Şöyle aktif değildi burası. Buradan dolaştık. Ve tekrardan buradaki bölümü tamamlamış olduk. Şimdi üst kata çıkacağız. Madenlerdeki gibi eğer yolunuzu bulamazsanız buradaki kabloları takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu kablolar bir nebze bize yardımcı oluyor. Bakın görüyorsunuz. Buradaki kapı açılmış. Kabloyu takip ettiğimiz için. Zaten buradan gelmiştik. Burası kapalıydı. Aşağıya indik. Buradaki jeneratörden bu kapıyı açtık. Bu sandıklar gerçekten güzelmiş. Keşke 6. kademe sandıklarımız böyle olsaymış. Şimdi buradaki asansörden muhtemelen aşağı ineceğiz. Şöyle bölgemize bakalım. İki tane kapalı kapımız var. Aynen buradaki asansörlerden kabloyu takip ediyoruz. Kablo bizi buraya getiriyor. Şu an bunu aktif edemiyoruz. Demek ki aşağıdan kabloyu takip ederek yolumuza devam edeceğiz. Şöyle kabloyu takip ettiğinde zaten bizi sonra karşılıyor. Kablo buraya gidiyor ama buradaki kapı da kapalı. Madene devam ediyoruz. 4 dinamit istiyor bizden. Hemen teklif yaparsın zaten, hiç kaçırma. Gerekli olan malzemeyi hemen teklifini yaparsın. Şöyle demir yollarındaki demir raylarını takip edelim arkadaşlar.
Ufak bir ganimet sandığı. İlerlemeye devam. Yani kazmayla gelseymişiz en azından bir nebze bir şeyler kazabilirmişiz. Buradaki yolumuz yine kapalı. Şöyle aşağıya doğru. Ve ilk çete lideri, ilk boss'la karşılaştık arkadaşlar. Ve her zamanki gibi kayboldu. Kapılarda bir elektrikli kilit var diyor arkadaşlar. Jeneratörleri yok etmemiz gerekiyor. Buradaki jeneratörleri yok edeceğiz. Tabii bu sırada haydutlar da gelecek. Bu bölgede arkadaşlar otomatik çalışmıyor. Onun için manuel olarak geleceğiz her yere. Buradaki çelik tüfekçi arkadaşlar orta bölgelerdeki balyoz veya çekiç kullanan haydutlar gibi alan vuruyor silahından dolayı. Vurduğu alandan çıktığınız zaman herhangi bir şekilde hasar almayabiliyorsunuz. Şöyle kasakların yüklerini dolduralım. Bize vere vere bir tane çizme, 2 tane de sağlık verdi arkadaşlar. Sağlığı da kullandık, bitti. Şimdi arkadaşlar buradaki bölmeyi açtık. Tabii ki buradan yukarı çıkınca bir şey olmadı. Pasaklı çekiyorum. Jeneratörleri yok ettik arkadaşlar. Buradan tekrar yukarı çıkacağız. İlk boss'u hallettik. Buradaki kapı açılmış zaten. Hemen ganimetimize bakalım. Çok bir ganimet olarak beklemiyorum zaten. Buradan tek beklentim. Şöyle bunu alalım. Dediğim gibi buradaki tek beklentim 6. kademe donanım. Şöyle buradaki kapıyı da aktif ettik. Ve kabloları takip ederek ilk boss'umuzu geçtik arkadaşlar. Kabloları, evet, buradaki yol da açıldı. Az önce bu kısım kapalıydı. Zaten buradan gelmiştik. Şimdi buradan devam edeceğiz. Şöyle yapalım. Şimdi buradaki kısım kapalı. Kabloyu takip edersek bizi buraya yönlendiriyor. Bu bölümde de avcı Harry. Ama avcı Harry'e ulaşana kadar zaten arkadaşlar bütün mahallemi temizleyeceğiz anlaşılan. Valla tüfekçi. Şöyle buradaki yemeği yersek bizim kendi yemeklerimizin buff'ı gidecek. O yüzden belirli noktalarda böyle tuzaklar var arkadaşlar. O tuzaklara kapıldığınız zaman canınız gidiyor. Onlara dikkat edin. Şu an az önce sesten dolayı aktif olduğunda fark ettim. Şöyle zırhımızı kontrol edelim. Ne olur ne olmaz zırhımızı değiştirelim. Şöyle bir tuzağa daha yakalandık.
ciddi olamazsın. Üzerimize bir koca polisi saldık. Bir tane daha at arkaya. Harry biraz acımasız arkadaşlar. Hem ayı hem dinamit. Üçüncü ayı salacak üstümüze. Şöyle şifaları da alalım. Şöyle 5. kademe kumaşı silelim. 6. kademe değil. Bak yine tuzağa yakalandık arkadaşlar. Yani 3-5 derken ne kadar çok yakalanırsanız o kadar fazla hasar alıyorsunuz. Yerdeki tuzaklara dikkat edelim. Kendime söylüyorum, siz de arada kendinizce ders çıkarırsınız yani arkadaşlar. İkinci boss'u da öldürdük. Geriye kaldı son boss, yani son çete lideri. Artık buranın abisiyle karşılaşacağız. Şimdi ikinci bölmeyi de bitirmiştik. Şöyle anlatayım. Burada birinci bölme var arkadaşlar. Buradaki asansörden yukarı çıktığınız zaman ilk boss, yani çete lideriyle karşılaşıyorsunuz. Buradan aktif ederek geliyorsunuz. Buradaki sağdan çıktığınız zaman ikinci çete lideriyle karşılaşıyorsunuz. Şimdi buradaki az önce zaten alt kısmı tamamlamıştık. Şimdi buradaki büyük asansörden, yani ilk defa büyük bir asansöre biniyoruz. Bu da demektir ki daha büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacağımız en son büyük çete lideriyle karşılaşacağız. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık büyük asansörle son boss bölümüne geldik. Bu bölümde zırhımızı yer yer kontrol edeceğiz. Yine hızlıca buradaki dinamitimizi alıp karşıdaki maden girişine koyacağız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde, ne kadar hızlı yaparsak o kadar az düşman saldırılarına uğrayacağız. Şöyle koyalım. Hızlıca koşup mekanizmayı aktif edelim. Ve içeriden kimse çıkmadan girişi patlatalım. Yani 2'şer tane yemek getirmeye, o kadar zırh getirmeye gerek yokmuş arkadaşlar. Şöyle son zırhımız. Şöyle hemen yine dinamitimizi alıyoruz. Madeni kapatmak için hızlıca götürelim ki ne kadar hızlı yaparsak bu işlemi içeriden o kadar az fayda çıkacak. Ve biz o kadar az hasar alıp bu işin içinden sıyrılabileceğiz arkadaşlar. Hemen dinamitimizi koyalım. Koşarak mekanizmamızı çalıştıralım. Biz çalıştırana kadar yenileri çıktı. Umarım zırhımı kırmaz. Tamamdır. Şöyle. Yani 2 tane tabancayla bütün bu zorlu. Şimdi son boss'a geldik arkadaşlar. Son boss'tan önce son kontrollerimizi yapalım. Şöyle şifamızı değiştirelim. Ne olur ne olmaz canımızı basalım. Şöyle pasaklının canını da dolduralım. Şöyle pasaklı da artık 97. seviyeye geldi. Buradan çıktığımızda 98 olur inşallah. Arkadaşlar son bölgedeki liderimiz, eşkıya liderimiz işkenceci Juno. Bu son bölgede çok fazla hasar alabilirsiniz arkadaşlar. Yani şöyle orta bölgede durmaya dikkat edin çünkü
Karın altında dinamitlerin patlama alanı görünmüyor. Yani orta bölgede bir de kar içerisinde hareket ederken çok yavaşladığınız için orta bölgede hareket etmek biraz daha kolay. Bir nebze orta kısımda kalırsanız çok daha rahat kaçabilirsiniz dinamitlerden. Şöyle göstereyim. Ve son vuruş. Azaklı. Yani 4 XP'ye ihtiyacım var pasaklı. Yani 98 alabilmek için. Şöyle bakalım buranın sürprizi neymiş? Yeşil nehir. Bil bakalım bizde var mıymış? Var. Evet, son boss'u da öldürdük arkadaşlar. Şöyle jeneratörümüzü kapatalım. Ve gidelim. Buraya asıl gelme amacımız 6. kademe donanım sandığındaki donanıma bakmak için. Şöyle kısaca özet geçiyorum. 2 tane tabancayla bütün 2 tane tabanca 2 tane şerif zırhıyla bütün bu kargaşayı çok rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle ahım şahım zorlayacak, anlattıkları kadar zorlu bir bölge değil. Şaka gibi 5. kademe bir donanım verdi arkadaşlar. Bir aktar masası için konveyör tahriki, yani 2 tane aynı anda, yani 3 ögeyi aynı anda artı 2 dediği o, yani bir tane zaten bir bölmede üretim yapabiliyorduk. Artı 2 zaten bundan bende vardı. Hemen hemen bütün tezgahlarımda konveyör tahriki var. Yani muhtemelen 6. kademede konveyör olmadığı için bize 5. kademe nadir bir konveyör verdi. Sağlık olsun diyelim. Bu haftayı böyle geçirmiş olduk. Şöyle en azından planlardan bize şey çıkar mı diye baktık. Onlar da yok. Şöyle atımızı besleyelim. Çeliğimizi alalım. Evimize dönelim arkadaşlar. Şöyle bıraktık. Dinamitin için bunu aldık. Bunları bıraktık. Bunu aldık. Şöyle arkadaşlar, dediğim gibi 2 tane tabancayla çok rahat bir şekilde buraya geçtik. Hatta 1,5 şerif zırh harcadık. Yani bana çok zor dediler bu bölüme için. Onun için ben de bayağı savaşa gelir gibi hazırlandım ne varsa. Ama bir dahaki sefere zaten sadece 2 tane şerif zırhı, 2 tane tabancayla ve birazcık şifayla çok rahat bir şekilde burayı tamamlayabiliriz. 6. kademe bir donanım bekliyordum ama olmadı. Dediğim gibi muhtemelen 6. kademe konveyör tahriki olmadığı için, yani konveyör olmadığı için bize 5. kademe bir konveyör verdi. İlerleyen süreçte haftaya, yani bir hafta sonra bakalım bir sonraki denememizde bize yeni 6. kademe bir donanım verecek mi? Deneyerek göreceğiz arkadaşlar. Kazıcıların yuvasını artık biliyoruz arkadaşlar nasıl yapmanız gerektiğinizi. Umarım benden daha şanslısınızdır. Daha iyi donanımlar, daha iyi ödüller, daha iyi bir ganimetle buradan ayrılırsınız. Çiftliğimize geri döndük arkadaşlar. Dediğim gibi işe yaramaz donanımımızla beraber şöyle göstereyim. Nerede o aktar masası? Zaten aktar masasında bizim 2. kademe, yani 2 artı 2 konfigürümüz zaten vardı. Şu an bu donanım boşa gitti. Şöyle arkadaşlar, artık tezgahlarımıza 4. donanımı eklemek için 100 gümüş ya da 35 lira. Tabi bu bildiğim kadarıyla tamir tezgahına bakalım. Mesela donanım eklemek için böyle tamir tezgahımıza gelmişken kaynaklarımızı tamir edelim. Şöyle zırh tezgahına bakalım. Şöyle donanım zırh tezgahı istiyor arkadaşlar. Herhangi bir donanım eklemek için, muhtemelen silah tezgahı için de aynı şekilde donanım eklemek için 500 altın, pardon az önce gümüş dedim, 500 altın da buraya istiyor arkadaşlar. En fazla zırh ve silah tezgahına
Şöyle demirhaneye bakalım. 500'de demirhane, yani silahla ilgili olan donanımlar eklemek için muhtemelen silah ve zırhta 500. Diğer basit kaynaklar için gereken tezgahlarda deri için mesela 100. Laboratuvar için 100. Yani şöyle artık çiftliğimiz biraz daha kalabalık. Muhtemelen ilerleyen süreçte buradaki karakterlerin, yani kedi, tavşan, hindi gibi evcil küçük hayvanların isimlerini de değiştirebiliriz umarım. Yani çünkü Mırıl, Kedioğlu, Şerif, Şluflus ve hindimizin saçma sapan McFeeters gibi, yani bunları ilerleyen süreçte muhtemelen çeviriden dolayı bu şekilde ilerleyen süreçte bunların isimlerini de değiştirirsek en azından bir nebze daha keyifli olacak diye düşünüyorum çiftliğimiz. Biraz dinlenmeyi hak ettik. Kanala abone olup yorum yaparsanız, bildirimleri açarsanız, bir sonraki faydalı bilgilerden yararlanmak isterseniz, tabii ki de bu sizin tercihiniz, ama ne kadar yorum yapar, beğenirseniz diğer insanların da önüne çıkma olasılığı artıyor bu videoların. Onun için tamamıyla size bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Daha iyisi sizin olsun.